Merhaba, bir seri videolar şeklinde insülin meselesini halletmek için anlatıyorum. Şimdi bundan önceki iki videoda insülin rezistansı nedir ve bize bir takım bedeller ödetir. Hani aklıma geldiği kadar arka arkaya anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu çözmekle ilgili ne yapabiliriz? Yani illa insülin duyarsızlığım var hocam benim bu da böyle mi kalacak gibi bir şey değil. Çok basit akıl kullanmalar yapacağız. Şimdi hemen temele geri dönüyoruz. Bunun sebebi neydi? Konumuz insülin değildi. Konumuz aslında hücre zarlarının duyarsızlığıydı. Hormon reseptör duyarsızlığı. Neden hücre zarları duyarsızdı? Çünkü onlar artık oksitlenmişti, paslanmıştı. Bu paslanmayı yapan şey neydi? Hücrenin içerisinde daha önce gönderdiğimiz o kötü yemekler, tabii de diğer şekerler falan yıllar ilerledikçe oluyor ya, bu bir sabah olmuyor. O yıllar, haftalar boyunca kötü yediklerimizin artıklarının zarlara verdiği zarardı. Buradaki zarar da teknik adıyla aslında serbest radikallerin hücre zarındaki yağları oksitlemesi demektir. Yağları oksitlemek şu demek. Mesela nasıl yağı pişirince hani okside oluyor diye bir laf var ya, istemiyoruz. Ya da işte margarin falan, onları istemiyoruz. Onlar hem oksitlenmiş, kötü olmuş anlamında. Yani aslında hücre zarları da sanki sıvı yağmış da biz onları pişiriyormuşuz gibi oluyor o oksitlenme işinde. Gene biyokimyacısı o zarlar aslında elektron veriyorlar. Çünkü serbest radikal dediğimiz şey elektronu olmayan saldırgan. Bence bir sonraki videoyu da bununla ilgili yapalım. Şimdi serbest radikalin kaynağı temelde hücrenin içerisindeki enerji üretimindeki kötü yakıtın egzozu. Demek ki kötü yakıt nedir? Ben şimdi et iyi midir kötü müdür ayrı bir konu. Ama ben o eti barbeküde yapar yersem, kömürde kızartırsam, döner gibi dönen böyle yanan şeyin dibinde olanı alıp yersem, o zaman belli ki o dışarıdan bile kötü yakıt. Hani hepimiz konuşuyoruz bu iyidir, bu kötüdür diye. Buna kötü diyorsak demek ki onun egzozu çok. O egzozun işte dönüp dolaşıp yapacağı şey hücrenin zarındaki o yumuşak yağcıklı kısmı okside etmek. Yani zarı okside etmek. Bunu buraya koyduk. Pasta, börek yeme, işte ben ekmeği kestim falan. Bunlar da böyle hepimizin kendi aramızda konuştuğu şeyler. Ne oluyor da oluyor. İşte o pasta, börekler, ekmekler, hazır gıdalar, şekerler, şunlar bunlar. Onlar da insan vücudu için gıda değiller. Çünkü bir şeyin adının gıda olması onun gerçekten insan hücresi için gıdadır bu demek anlamına gelmiyor. Gıda görünümlü o ambalajlı şeyleri yediğimiz zaman da hücresel olarak içeriye alınabilir, kullanılabilir olmadığından onları yakmaktan çok egzoz çıkıyor. İşte demek ki poşete girenler. Birinci söylediğim şeydi, yani hayvansal gıdadan öte nasıl pişirildiydi. Yani kötü işlem görmüş hayvansal gıdalar, çok yüksek ısıda pişirilmiş her şey, her türlü kızartma, kavurma, biliyorsunuz bunu hiç istemiyoruz. Yani hep artık bu kadarını biliyoruz. Artı poşete girmişler. Her poşete girmiş mi hocam? Ama basitçe şöyle düşünün yani. Raflar dolusu. Buradan oraya cipsler var. Oradan buraya bir şekerlemeler var. Şunlar bunlar. Yani zaten onları dışarıdan bakınca bile ne kadar kötü oldukları belli. Demek ki o raflardan da seçerek, işte etiket okuyarak, mümkünse de işte bakkaldan, manavdan alarak yiyeceklerimizle gideceğiz. Demek ki onlar da yapıyor. Mesela işte alkol iyi midir, kötü müdür? Hiçbir şekilde alkol temize çıkmaz. Alkol kötüdür. Ama kötülük olarak dön dolaş, hani karaciğerime zararı var, yağlandırıyor konuşuluyor. İşte zaten buradan başlıyor o iş. Yani hücre zarını hasarladığı için hasarlanmış hücre zarları, o kötü yağlan, hücre zarının yağları oksitleniyor ya, kötü yağları oksitlenmiş hücre zarlarının bir araya gelmiş hali karaciğer yağlanması. Öyle düşünelim. Şimdi o yine bildiğimiz üzere. Sonra normalden fazla yemek. Normalden fazla yemek ne demek? Mesela şöyle konuşmalar olabilir. Ya işte benim anneannem hiç kilo almıyor. İstediği gibi de yiyor. Canı ne isterse onu yiyor. Bilmem kaç yaşında. Burada mutlaka bir denge vardır. O dengede de hani majör şey nedir? Normalden daha az yeme. Yani normalden fazla yiyorsundur. Ve o anneannen de aslında az yiyordur. Birinci kural aslında ne kadar az yersen o kadar uzun yaşarsın. Bütün bu longevity, havalı İngilizcesi ama uzun yaşama işlerinin arkasında
hep beraber böyle hiçbir doktorun birbiriyle kavga etmeden vardığı temel sonuçlardan biri ne kadar az yersek o kadar uzun yaşarız. Buradaki mesele ne? Niye az yersen uzun yaşıyorsun? Çünkü yediğini yakmak için egzoz çıkmayacak mı? Egzoz azsa yani yakıt yanacak ya. Yanacak yakıt az, dolayısıyla egzoz az. O zaman da çöp az. Çöp az olunca ne zarlar, ne hücre, ne o bu hasarlanmadığına göre ömür uzar. Yani fareler, insanlar, herkes az yaşayınca, yiyince uzun yaşıyor. Demek ki aslında konunun çöp konusu olduğunu buradan anlıyoruz. Yani barbeküye laf edildiğinde, kızartmaya laf edildiğinde, işlenmişe laf edildiğinde, çok yemeğe laf edildiğinde konunun dön dolaş bütün bunlar çöp üretir anlamında olduğunu biliyoruz. O çöp üretme işinin adı serbest radikal ama her serbest radikal dediğimde de sadece onlar çok suçlu gibi değil. Onların da bir dengesi var. Onları da ayrıca anlatırız. Temel olarak onlara çöp çıkaran besinler diyelim. Bunların hepsini devreden çıkardığımız zaman aslında bir kere zaten çöpün miktarını azalttık. Yani hem az yedik hem de kötüleri yemedik. Oh, çöpler azaldı. Bu zaten çöp azsa zarlar da az zarar görecek mantığının birincisi. Demek ki ilk yapacağımız şey insülin duyarsızlığını azaltmak için zarları hasarlayan yiyecekleri azaltmak. Bir, çöp diyelim biz buna. Çöp yeme. Şimdi bu videoyu seyredenler şöyle düşünsün. Akşam yemeğinde masada oturduğunda ne var? O ne görüyor orada? O gördüklerinin hangisi çöp hangisi değil diye bir şey yapabilir, tarayabilir. Burada çöp kavramı aslında gıdayı küçük düşürmek anlamında değil ama hücre için ne çöptür? Yani hücre bazı şeyleri yani kendine uygun algılıyor, bazılarını algılamıyor. Şimdi çöp gıda sınıfına girecek olanları lütfen yemeyin eğer rezistansınız azalsın istiyorsanız. 2. Az yiyeceksiniz. Az ye çünkü neden? Bu sefer de çöp azalır. Eğer az yakıt girerse yani yakıt azsa çöp az. Bu kadar basit. 3. Akşam yeme veya az ye. Şimdi bu akşam işi ayrıca başlık konuşulması gereken bir şey. Vücudun saati biyolojik. Menopoz biyolojik, regl olmak biyolojik, andropoz biyolojik, uyumak biyolojik, uyanmak biyolojik. Kandaki testler, hormonlar saatlere göre hekimler size söylüyordur şu saatte kortizolüne baktır falan. Her şey biyolojik. Dışarıdaki ışıkla benim aramda çok yakın bir temas var. Ve geleceğin tıbbı aslında biyoritimle çalışma üstüne vücudumuzu ayarlarsak aslında çok sağlıklı oluruz gibi olacak. Yani aslında ritim üstünden. Bu konuyla ilgili çalışmalar çok, alınan Nobel çok vesaire. Bu kadar lafı niye ediyorum? Evet, güneş gittikten sonra akşam yemek kötü bir şeydir. Çünkü vücudun uykuyla uyanıklık arasındaki işleri halletme meselesinde akşam onun işinin en zor olduğu şey. Gerçekten uyumanın anlamı ancak aç yatarsan olur. Çünkü uyumanın anlamı rejenerasyon yani yenilenmedir. Ne kadar çöpün varsa atılmasıdır. Uyurken beyninin içindeki bir tür lenf sisteminden bile çöpler çıkıyor sabaha kadar temizlenmek için. Yani aç yatmazsan gece temizliği diye bir şey yok. Yani minimuma iniyor. Dolayısıyla çöp yeme, az ye, akşam yemeğini azalt veya kaldır. Dördüncüsü daha ne yiyeceğimize giremedik, çiğne. Şimdi bu da ayrıca bir video yapılacak bir konu. Çiğneme yani ağız bana konuşmak için verilmiş gibi duruyor olsa bile esasında çiğnemek için yiyecekleri. Çiğnediğimiz sürece şöyle düşünün. 20 kere çiğnedim, 5 kere de yuttum. Aradaki zaman farkına bakın. Mesela bir tabakta 40 tane şey var. 40 kere yiyeceğim mesela salatamdan ya da ne yiyeceksem. 40 kere onu ağzıma götüreceğim. 40 kereyi 5 kere çiğnemeli, 40 kereyi 20 kere çiğnemeli. Arada zamanın ne kadar uzadığını görüyorsunuz. Yani birim zamanda ağızdan içeriye giren, mideden, bağırsaktan giren yiyecek miktarı hızlı yersek daha hızlı gözükmüyor mu? Sanki borudan çok su akması gibi düşünelim. Yani yavaş yediğinde sanki az yiyormuşsun gibi algılıyor vücut. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca sinyalleşme, çiğneme sinyali, mide sindirimi falan hepsi çok daha iyi oluyor. Yani her şeye üşeniyorsanız ben çöpümü de yerim. Bahsettiğim her şeyi kötü olarak herkesin bildiği şeyleri de bütün gün yiyeceğim diyorsanız iki şey yapabilirsiniz. Bir,
Yediklerinizi çok çiğnersiniz. 2, mümkünse akşamı öne çekersiniz. Çöp yemeye devam etseniz bile. Yani bu sıralamada bunlar en temel şeyler. Bunlar ezberlenecek şeyler. Çok çok önemli. Bence böyle 20 ile başlayıp işte 1, 2 alışa çiğnemeyi artırmak lazım. Ki içeriye giren sürede kötü de olsa yiyecekler girerken yavaş, sessiz, vücudun onlara ayar çekebileceği bir hızda girsinler. Genelde zaten mız yemek yiyenler, masadan geç kalkanlar aynı tabağı o da yer. Biri hop diye 2 lokma da götürür, öbürü biraz daha mızıldanarak uzatır. Ama mesela hiç kilosu olan, yavaş yiyen yoktur. Onlar zaten doyarlar ve o doyma hissi o kadar doğru bir zamanda gelir ve bulanık değildir ki hani o doyma hissinin yukarıya gittiği sinyal. Bir lokma daha yiyemem derler. Öbürü de anlayamaz onu. Nasıl bir lokma daha yiyemez? Ben istesem bir tabak daha yerim ya da 2 tabak. Yani o aradaki şeyi anlatabiliyor muyum? Düğme nasıl açılıp kapanıyor? Yavaş yediğinde o düğme daha bariz oluyor. O yüzden hızlı yemek, telaş etmek zaten problem. O yüzden onu da yapmayacağız. Bunun dışında yiyeceğimiz şeyler tabii ki artık sayınca sıkıcı ve sıradan olan bütün o bahsettiğimiz şeyler. Ne kadar ot yersen iyi. Ne kadar yağlı ot diyelim, bitki yersen iyi. Buna kuru yemişleri say, tohumları say, avokadoyu say, zeytini say. Bitki tohum yağları, bitki tohumları falan hepsi onlar iyi. Baklagiller iyi, meyveler iyi. Ne kadar çiğ o kadar iyi. Ne kadar organik tabii ki iyi ama keşke olsa olmayabilir. Ama yine de bunlardan daha fazla. Şimdi bitki dünyası çoğaltılacak bu bir. Yani buradaki işi düzeltebilmek için. Tabii ki su içme arttırılacak. Vücudun genel temizliği o. Sakin olunacak, yavaş yenilecek. O da önemli. Öbür bahsettiklerimizden biraz daha az yenilecek. Ben genel olarak hani zaten var yani internette de bulabilirsiniz. Tabağınızı oranlayın diye konuşulur. Yani illa bir şeyleri ekstra yiyeceksen, işte mantında, şundu, bundu, dürümdü bir şeyler yiyeceksen sonsuza kadar da böyle Himalaya'daki tepesindeki Tibet'teki keşiş gibi yaşayamayacağına göre bunları da yiyebilirsin. Ama yiyebilmek için de bir temizlik materyali de koy. Yani basit olarak tabağının %80'ini bu iyi şeylerden, az önce bahsini geçenlerden koyunca %20'de de esneyebilirsin. Demek ki her tabakta %20 yanlış yapabiliriz, %80'i doğru olsun. Bunu yavaş yiyelim. Bunun miktarlarını belki yavaş yavaş azaltabiliriz. Olmadı akşamı ufaktan hani 8'de yiyorsak 7'de, 7 yiyorsak 6'da, 6'da yiyorsak 5'e gibi böyle geriye doğru çekebiliriz. Ve çiğneme sayımızı 5'ten 10'a, 10'dan 15'e çıkarabiliriz. Bazı şeyleri görüyorsunuzdur internette falan araştırınca işte insanların böyle dünya paralar verip gidip böyle bir hafta geçirdiği özel detoks klinikleri falan var ya, aslında hiçbiri çok büyük kuş kondurmuyor. Bu bahsettiklerimi size kulağınızdan kibarca tutarak öğretiyor ve sizi tek başınıza bir masaya oturuyor mesela, orada sayıcı var ve senden işte o lokmayı kaç kere sayacağını sayarak yani sana o alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Yani aslında o tip yerler de pek çok bakımdan rehberlik yerleri o disipline girebilmek için. Onun için yani hani ben oraya gitmeden de hiçbir şey öğrenmiyorum ya da Ayşegül Hanım'a gitmeden ya da başka bir doktora, belki diyetisyen arkadaşlarımızdan birine öyle düşünmeyin. Temeldeki doğruları yaptıktan sonra birebir de aslında marifetler var. Yoksa oraya gelene kadar her şey aşağı yukarı aynı. Şimdi bu bahsedilenler yeme kısmıydı. Ama bunun uykusu, işte elektronik alana maruz kalması, sigarası, burnundaki polipi, nefesinin bozukluğu, apnesi, resimde stresi, yine o zarlar üstünden konu şeker, yani şeker değilken bile oradaki rezistans oluyor. Çünkü aslında konu şeker değil de oksitlenme olduğu için ve o aslında serbest radikal demek olduğu için ben sadece sinirlendiğimde bile zarlarımı sertleştirebiliyorum. Zaten en çok kalp krizi geçirenler kilolular falan değil, biliyorsunuz böyle bir çalışma var. Pek çok çalışma var. İnce, işte kendince dikkat ediyor falan, bir şeyler yapıyor. Fakat çok gergin, A tipi, yönetici, stres alıyor, büyük risk altında çalışıyor. İşte uyumuyor, sürekli gergin. Yani bu kadar stres de o hastalıkların sebebi olabiliyor. Yani onun için sadece beslenme değil. Onun için insülin rezistansı dediğimiz şey bizim elimizdeki şey beslenme ise ot dünyasına geri dönüp şu sıralamaya uyduğumuz zaman bize verilecek bir 3 ay içerisinde kan değerlerindeki sonucu böyle mutlulukla görebileceğimiz kadar değişebilir.